Bir banyoda bir küvetin içinde elektrik düzenini kurmuş, düğmeye basmış ve kendisine elektrik vermişti. 18 kişiyi öldüren bir seri katil olayı. Evine çağırıp öldürdüğünü, hatta evin altına gömdüğünü, özellikle yaşlıları seçerek kafasına tornavidayla çakarak o gün sabaha kadar otopsi yapmıştım. Babanın 2 kızına birden uzun yıllar cinsel ilişki yaşayıp annenin de bundan haberi olduğu halde 14 yaşındaki kız çocuğun hamile olduğu anlaşılıyor. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bugün çok özel bir konukla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizleri tanımak istiyoruz. Ben Profesör Doktor Ali Yıldırım, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda adli tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Adli tıp tam olarak nedir? Değerli arkadaşlar, adli tıp bana göre adaletin omurgasıdır. Şöyle ki, insanı ilgilendiren tüm adli nitelikli olgularda, olay yeri incelemesinde fiziksel ve biyolojik delilleri alarak, muayene bulguları ve laboratuvar bilgileriyle birlikte değerlendirerek, rapor hazırlayıp bunu hukukun ve adaletin hizmetine sunan bir hekimlik koludur. Bir bilirkişilik alanıdır. Adli tıp uzmanları neler yaparlar? Adli tıp uzmanları bilinenin aksine sadece otopsiyle ilgilenmezler. Vakalarımız ve ilgilendiğimiz alanlar içinde trafik kazaları, ateş silah yaralanmaları, cinsel istismarlar, kadına şiddet, çocuk istismarı, yaş tayini, cezai sorumluluğu, çocukların cezai sorumlulukları gibi durumlarda ve benzeri adli vaka olarak değerlendiren olgularda muayenelerini yaparlar. Bu konuyla ilgili raporlarını hazırlarlar ve ifade ettiğimiz gibi bunu hukukun hizmetine sunarlar. 20 sene sonra, 30 sene sonra açtıkları mezarda ceset hala ilk günkü gibi duruyor diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Yani cesetler uzun zamanlar geçmesine rağmen çürümeden kalabilirler mi? Evet, bazı özel durumlarda cesetlerin uzun süre, yıllar sonra çıkarıldıkları zaman vücut bütünlüğünü koruduğunu görüyoruz. Biz buna mumyalaşma şeklinde oluyor daha çok. Bazen de sabunlaşma şeklinde oluyor. Adli tıpta bu iki kavram cesetlerin nasıl uzun süre kaldığını ifade eder. Örneğin Mısır piramitlerinde, Mısır'da açılan cenazelerde, çöllerdeki mezarlıklarda binlerce yıl sonra oradaki mumyalaşmaya bağlı cesedin korunduğu görülmüştür. Bunun sebebi de oradaki sıcak ortamın ve kurumaya bağlı sıvının çekilmesi ve cesedin çürümesini sağlayan bakterilerin orada yaşama şansını bulmaması nedeniyle cesetler uzun süre, binlerce yıl sonra da çıkarıldığı zaman bozulmadan kendini bir bütün olarak görebiliyoruz. Turgut Özal'ın ölümü de sabunlaşma ayrı bir örnektir. Sabunlaşma da cesedin kendisini uzun süre koruduğunu gösteren şeylerden bir tanesidir, kavramlardan. Özal'ın cenazesini biliyorsunuz mezardan tekrar çıkarılıp otopsi yapıldı arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıl sonra burada sabunlaşma, yani kişinin sıvı bir ortamda, nemli bir ortamda cesedin uzun süre kalmasına bağlı, oradaki sabunlaşmaya bağlı, özellikle oradaki yağ asitlerinin oradaki amonyakla birleşip kalsiyum ve magnezyum gibi kimyasal elementlerle birleşerek orada bir sabunlaşma oluşturuyor. Bu sabunlaşmaya bağlı olarak da ceset uzun süre korunma şansına sahip oluyor. Burada yapılan otopside zaten Özal'ın cesedinin neredeyse bir su içinde yüzdüğünü gördük arkadaşlar. Anlatılanlarda bu şekilde cesetler uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Ali Hocam, kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 32 yıllık hekimim. 12 yıl boyunca sağlık ocağı hekimliği yaptım. Bir zamanlar diyaliz hekimi olarak çalıştım. Ama son 20 yılda da adli tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Peki hocam, merak ediyoruz. Neden adli tıp uzmanlığını seçtiniz? Hayatta insan sevdiği işi yapmalı. Sevdiğini bulursanız yaptığınız işte hiç zorluk çekmezsiniz ve son derece rahat ve mutlu bir şekilde işinizi yapmanıza neden olur. Bulduğunu sevmek zor bir iş. O yüzden ben tavsiyem de odur ki insanların sevdiği işi yapması için de emek harcaması. Ben bunu sevdiğim, aynı zamanda da adli tıpın, hukukla tıpın ortak bir alan olması ve geniş bir çalışma alanı içermesi nedeniyle de adli tıp seçmemde etkili olmuştur. İlk otopsi yaptığınızda ne hissettiniz? İlk otopsi genç bir ölümdü. Trafik kazasına bağlı bir ölümdü. 20-25 yaşlarında. Hiç unutmuyorum. Şoförlük ehliyeti de yoktu. Bir başkasının arabasını alarak kullandığı bir arabada trafik kazası geçirerek ölmüştü. Burada ciddi bir empati kurdum ve ölümün herkese ne kadar yakın olduğunu ve benim bundan sonraki birkaç aylık süre içinde de etkileyen şeylerden, olaylardan bir tanesi olmuştur. Tam burada bana bir soru doğdu. Sizler ölümden çekiniyor musunuz? Korkuyor musunuz? Hani derler ya, ölüm her canlının tadacağı bir durumdur ve hiçbir canlı arkadaşlar hayatta sonsuza kadar yaşamıyor. Önemli olan yaşarken kıymet bilmek. Bunu da burada söylemek istiyorum. Ölümden korkmuyorum demek doğru bir yaklaşım olmaz. Tabii ki, ama biz biliyoruz ki hayat doğup büyümek ve ölmekle sonuçlanan bir durum. Hayatın bir gerçeği. Ama dediğim gibi zaman zaman bu korkuyu biz de hissediyoruz tabii.
İşinizin en zor kısmı nedir hocam? Adli tıp çok travmatik bir süreç. Gerçekten içinde barındırdığı olaylar nedeniyle cinsel şiddetler, travmalar, ateş silah yaralanmaları, cinayetler. Ancak bununla birlikte beni en çok etkileyen şey genç ölümler. Genç ölümler üzerinde yaptığım otopsiler gerçekten beni çok etkiletmiştir. Bunun yanında çocuk istismar muayeneleri, özellikle cinsel istismar muayeneleri yapmış olduğum adli tıp hizmetleri sırasında beni en çok örseleyen olaylardır. Hakikaten bir çocuğun cinsel istismara maruz kalması muayene ederken gerçekten çok bir travmatik ve yıpratıcı oluyor arkadaşlar. Hocam, kusursuz cinayet var mıdır? Kusursuz cinayet var mıdır? Şöyle ki adli tıpın temel bir prensibi vardır. Lockhart prensibi deriz ona biz. Adli bilimlerin iyi hekimlerinden bir tanesidir. Bilim adamlarından bir tanesidir. Her temas bir iz bırakır adli tıpta. Dolayısıyla kusursuz cinayet var mıdır demek çok doğru değildir ama kusursuza yakın cinayet olabilir mi? Evet. Bu daha doğru bir yaklaşım olur. Yani bir kişide hiç iz bırakmadan cinayet işlenebilir mi? Bir kişide hiç iz bırakmadan cinayet işlenmesi bizim adli tıpın temel prensibine aykırı bir şey. Hani biraz önce ifade ettiğim gibi her temas iz bırakıyor. Ama gerçekten ortaya çıkarılması çok zor bir cinayet işlenebilir mi? İşlenebilir. Bu da biraz meslek sırrı olarak kalsın. Şey yapmayalım. Kötü tüyolar vermeyelim arkadaşlar. Estağfurullah. Hocam, hiç tanıdığınız birisine ya da bir aile yakınınıza otopsi yaptığınız oldu mu? Yapmadım. Bizlerin de zaten başına gelmesinden en çok korktuğu olaylardan bir tanesi budur. Böyle bir şey de inşallah başımıza gelmez. En çok hangi yaş grubuna otopsi yapıyorsunuz? Her yaş grubunda otopsi geliyor tabii. Bebek ölümlerinden yaşlı ölümlerine kadar. Ancak bizim adli vakalarımız içinde, adli otopsilerimiz içinde en fazla yaş grubu daha çok 30'da 45 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Ama çocuk otopsilerde, yaşlı otopsilerde, her yaş grubundan otopside yapmış olduğumuz otopsiler arasında yer alıyor. Peki hocam, bebeklere otopsi yaptığınız oluyor mu? Tabii ki bebek otopsileri de geliyor. Özellikle bebeklerin biliyorsunuz daha çok ihmale ve kazaya bağlı ölümleri sık olarak görüyoruz bebek ölümleri arasında. Bebek ölümleri de geliyor. Peki hocam, mevsimsel olarak baktığımızda mesela en çok şu mevsimde intihar oluyor, en çok bu mevsimde cinayet oluyor gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte özellikle mevsim geçişlerinde ilkbahar aylarında yapılan çalışmalarda intiharın daha fazla olduğu gözüküyor. Bunun da bir takım bilimsel gerekçeleri çok net olarak açıklanamıyor. Ancak yapılan çalışmalarda istatistikler özellikle ilkbahar aylarında intiharın daha fazla olduğunu gösteriyor. Hocam, şu vakte kadar karşılaştığınız en ilginç vaka hangisiydi? Yaptığımız otopsilerden bir tanesi baş kesilmesiyle gelen bir otopsiydi. İşte bir kırsalda bir evin önünde donmaya bağlı bir ceset olay yerine gidildiği zaman, arkasından da evin içine gidildiği zaman olay ekibinin içeride de başı kesilmiş ve sol ayak kısmında da yumuşak dokunun hiç olmadığı, diz kapağına kadar sadece kemik dokusunun olduğu bir otopsi olayı bizim hiç unutamadığımız, bize çok ilginç gelen olaylardan bir tanesidir. Hakikaten ürkütücüydü. Vaka bize geldiğinde başı kesilmiş, iç organlarının olmadığı ve sol bacak kemiğe kadar, diz kapağına kadar kemik dokusunun açıkta olduğunu gördük. Özellikle baş kısmının yapılan muayenesinde kesici ezici, balta gibi, nacar gibi bir kesici elici bir aletle kesildiğini kanaatine vardık. Onun dışında ise iç organlarının olmaması da ayrı bir gizemdi. Bu konuda da adli tahkikat zaten devam etmekte. Şu anda herhangi bir sonuç gelmedi ama sonuç geldiği zaman biz de tabii ki ona göre son raporumuzu yazacağız. Karşılaşmış olduğunuz en ilginç intihar vakası hangisiydi? 10 yıl önce hatırladığım kadarıyla bir banyoda bir küvetin içinde bir gencin kendisine bir elektrik vererek, elektrik düzeneği kurmuş, vererek kendisini öldürmesi hakikaten yine benim hayatımda, adli tıp yaşamımda en ilginç olaylardan bir tanesiydi. Olay yerine gittiğimizde küvetin içinde bir miktarda su vardı. Elektrik düzenini kurmuş, düğmeye basmış ve kendisine elektrik vermişti. Bu gerçekten benim için hem ilginç hem de unutulamayacak olaylardan bir tanesiydi. Peki hocam, bu durumda elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin görüntüsü nasıl oluyor? Tabii elektrik çarpmasında voltajın büyüklüğü de çok önemli. Çok basit bir deri değişikliğinden çok daha büyük vücut içindeki organların parçalanması, kemiklerin kırılması, kömürleşmeye kadar vücutta değişik lezyonlar olabiliyor. Özellikle yıldırım çarpması gibi çok yüksek voltajla olan yaralanmalarda biz bunu zaten görüyoruz. Ama elektrik çarpmasına bağlı yaralanmalarda dediğim gibi voltajın büyüklüğü son derece önemlidir ve genellikle elektrik çarpmasına bağlı yaralanmalarda özellikle iç organlarda çok fazla bir değişiklik olmamakla birlikte kalp üzerinde yapmış olduğu ritim bozukluğu, ventriküler fibrilasyon dediğimiz aritmiye bağlı, kalbin ve dolaşımın durmasına bağlı ölüm gerçekleşiyor. İç organlarda ödem, konjesyon, peteşiyel kanamalar, siyanoz gibi tipik otopsi bulgularına rastlayabiliyoruz. Bir otopsi yaparken mideden çıkan en ilginç şey neydi?
Yine uzun yıllar önce yapmış olduğum bir otopside bir yaşlı amcada mideden çocuk bezi çıkmıştı. Parçalanmış çocuk bezi. Çocuk bezini yutmuş ama ölüm nedeni çocuk beziyle ilgili değildi. Ölüm nedeni yaşlı amcanın geldiği sonuçta da kalp krizine bağlı bir ölümdü. Ancak onunla biz bir illiyet bağı kuramadık ama çok enteresan midesinde parça parça yutulmuş çocuk bezleri vardı. Hocam bize otopsi sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Otopsi normalde ölüm nedeni belli olmayan vakalarda, adli vakalarda biz otopsi yapıyoruz. Eğer ölüm muayenesiyle ölüm nedenine karar verirsek otopsiye gerek kalmıyor. Ama kesin bir ölüm nedenini ortaya koymadığım zaman otopsi yaparak ölüm nedenini açıklamaya çalışıyoruz. Otopside klasik olarak baş, göğüs ve karın boşluğu olmak üzere 3 boşluk açılır. Ve biz bu 3 boşluğu açarken kafada beyin ve beyincik, yine göğüste akciğer, kalp, karın boşluğunda karaciğer, dalak, böbrek, ince bağırsaklar, mide, safra gibi organların, bu bölgede bulunan organların incelemesini yaparak, gerektiği zaman da örneklerini alarak, örnek almaya gerek duyursak zaten klasik olarak 5 doku örneğini alıyoruz arkadaşlar. Beyin, akciğer, kalp, karaciğer ve böbrek örnekleri bizim klasik olarak aldığımız beşli doku örneğidir. Bunun yanında toksikolojik inceleme için mide içeriği, safra içeriği, kan, idrar örneklerinde aldığımız oluyor vakaya göre. Bunun yanında bu organları tartarak, makroskopik görüntülerinde yazarak kayıtlara geçiyoruz. Biz bunları ölüm nedenine karar vermek için gerekli incelemeler yapılmak üzere adli tıp laboratuvarlarına gönderiyoruz. Daha sonra gelen sonuca göre de ölüm nedenini rapor halinde düzenleyerek yazıyoruz. Organları neden tartıyorsunuz? Ne gibi farklılıklar oluyor? Organ tartmaları önemli. Her organın kendine ait büyüklükleri var. Bu organ büyüklükleri eğer normalin üzerinde ve altında ise bize bir takım hastalıkları düşündürüp ipucu verebiliyor. Örneğin hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz olgularda kalbin büyümesi gibi, sirozlarda karaciğerin küçülmesi, kalp yetmezliklerinde kalbin büyümesi, zehirlenmelerde karaciğerdeki bir takım renk değişiklikleri ve karaciğerin yapısı gibi durumlarda organ büyüklükleri ve küçüklükleri bizlere hastalıkla ilgili ve ölüm nedeniyle ilgili bulgu verebiliyor. Bu nedenle bu büyüklükleri de tartıp aynı zamanda görünümü de makroskopik görünümü de yazarak raporumuza ekliyoruz. Hikayesi en ilginç adli olay neydi şu ana kadar? Tüm adli tıp olgularının hikayesi ilginç olmakla birlikte benim hayatımda adli tıp vakası olarak aklımdan çıkmayan olgulardan bir tanesi yine bir cinsel istismar olayı, özellikle bir ensest olayı. Burada babanın iki kızına birden uzun yıllar cinsel ilişki yaşayıp annenin de bundan haberi olduğu halde hem babanın korkusundan hem de olayın yaratacağı psikososyolojik etkiden dolayı etrafa söyleyememesi, bildirememesi, çocukların korkudan dolayı bunu bildirememesi nedeniyle uzun süre babanın çocuklarına böyle bir istismarda bulunduğuna şahit oldum olayın hikayesinde. Arkasından tabii kızlardan bir tanesinin çok ciddi bir travmaya maruz kalması nedeni ve bunun polise, emniyete gitmesi nedeniyle ortaya olay çıkıyor. Olay tabii bize geldiğinde de hikayeyi bu şekilde olduğunu öğrenmiş olduk. Tabii daha sonra takip ettiğim, basından gördüğüm kadarıyla da o kişinin cezaevinde öldürüldüğünü öğrendik basından. Hakikaten benim hayatımda dediğim gibi cinsel istismar muayeneleri bizde çok travmatik etki yaratıyor. Özellikle de bu tür vakalar hakikaten son derece ilginç, unutması zor, akıldan çıkarması zor, örseleyici bir durum. Benim hayatımda iz bırakan unutamadığım olgulardan bir tanesiydi. Bu vakte kadar hiç toplu otopsi yaptığınız bir durum oldu mu? Evet, biz genelde bir ya da iki otopsi yaparız. Çalıştığım bir ilde, benim bir ilçesinde bir otobüsün ırmağa uçması nedeniyle o gün sabaha kadar otopsi yapmıştım. Yaklaşık 35-40 kişinin olduğu bir otobüs kazasıydı. Ben yaklaşık 25 ila 30 kişiye otopsi yaptım. Sabaha kadar sürdü bu otopsi. Hemen hemen hepsinin ölüm nedeni suda boğulmaya bağlı ve suda boğulmalarda bizim tipik olarak ağızda mantar köpüğü manzarası görünümüyle karakterize ölüm vakalarıydı. Ancak burada ilginç olan şoförü bulamadık. Şoförün cenazesi bulunamadı. Daha sonra da bulundu mu onu çok bilmiyorum. Çünkü burada önemli olan bir şey de şoförün acaba kalp krizine bağlı öldü, normal bir doğal ölüm mü yoksa şoför hatasına bağlı bir kaza mı oldu? Bu da sigorta hukuku açısından önemliydi. Ama akıbeti ne oldu bilmiyorum. Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Vücudu parçalanmış cenazeyi neyden kaynaklı parçalandığını nasıl anlıyorsunuz? Öncelikle bizim için belirleyici olan yara özelliklerine bakarız daha çok. Bu bir patlamaya bağlı yaralanma olabilir. Bu bir kesici alet yaralanmasına bağlı bir parçalanmış bir ceset olabilir. Bununla birlikte herhangi bir makineye atılmış, parçalanmış ceset olabilir. Burada yaranın özellikleri bizim açımızdan çok önemli. Öncelikle patlamalarda, yanıklardan alın da şarapnel parçalarının organları delmesine kadar penetrasyon yaralanmaları görebiliriz. Yara dudakları düzensizdir. Bununla birlikte kesici alet yaralanmalarında, balta gibi, nacak gibi alet yaralanmalarında yara kenarlarının düzenli olması, düzenli kesilerin gözükmesi, bu yaranın bir başının bir kuyruğunun olması, yara dudakların arasında
arasında kopmamış dokuların bulunmaması. Çünkü kesici alet yaralanmaların kendine ait özellikleri vardır. Yara dudaklar arasında herhangi bir köprü bağları olmaz, lifler olmaz. Yara tamamen kenara düzgündür. Ama künt bir yaralanma varsa, kesici bir aletle yaralanması olduğu zaman böyledir. Ama künt yaralanmada da ise yaranın kenarlarında ekimoz olması, yara kenarlarının düzensiz olması gibi bulgular bizim adli tıbbi bilgilerimiz doğrultusunda değerlendiririz. Bu zamana kadar yanmış bir kişiye otopsi yaptınız mı? Yanmış bir kişiye bu zamana kadar evet otopsi yaptım. Şöyle ki tamamen yanmıştı hatırladığım kadarıyla. Biz bundan kimlik tespiti için otopsi yapmıştık. Kimlik tespitinde de bu şekilde yanmış, tamamen karbonlaşmış, karbonizasyon dediğimiz kömürleşmenin olduğu olgularda da biz bunlarda özellikle kemiklerden ve diş örneklerinden ve saç örneklerinden, saç da kalıcı oluyor arkadaşlar uzun yıllar. Örnek almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Buradan kimlik tespiti için DNA örneği alarak gerekli laboratuvara göndermiştik. Ama yanmış olan cesetlerin böyle bir gerçekten zorluğu oluyor. Yanma vakasında kişinin öncesinde öldürüldüğünü nasıl anlarsınız? Yanmış ve yanmamış cesetler arasında bir takım farklılıklar var. Eğer ceset öncelikle yanarak öldüyse yangın ortamında oluşan karbon monoksit nedeniyle vücutta karboksemoglobin dediğimiz bir kan değerinin, parametrenin yükseldiğini görürüz. Normalde bu değer %3-5 gibi ufak değerlerde olmakla birlikte yanmaya bağlı ölümlerde %15-20-30 gibi çok yüksek değerlere çıkabilmektedir. Yanmadan önceki ölümlerde ise böyle bir şey olmaz. Kişi yanmadan önce öldürüldüyse darp olabilir, herhangi bir travma olabilir, darpe ve travmaya bağlı yara dudaklarının kenarında ekimoz olabilir bir yara varsa veya vücutta ekimoz olabilir. Çünkü ekimoz arkadaşlar bir canlılık belirtisidir bizde. Olayın ölmeden önce meydana geldiğini gösterir. Ekimozun olması canlıyken bir bulgu olduğu için ekimoz bizim canlıyken bu olayın meydana geldiğini gösterir. Bununla birlikte ölmeden önce bir darp aldıysa, bir kurşunlanma olduysa, herhangi bir kemikte bir kesi varsa ve benzeri bir bulgu varsa bunun ölmeden önce olayın meydana geldiğini düşünebiliriz. Bununla birlikte yanmaya bağlı ölümlerde ifade ettiğim gibi karboksemoglobinin yüksek olması, özellikle akciğerlerde alev ve dumanın etkisiyle akciğerlerin içinde isin gözükmesi. Bunlar bizim için başlıca olan temel parametrelerdir. Bununla birlikte yapılacak laboratuvar incelemeleri ve histopatolojik incelemelerde bize bu konuda yardımcı olabilir. Kurşunlanma vakalarında dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Kurşunlama vakaları veya ateş silah yaralanmaları adli tıbbın gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Bizim de sıkça karşılaştığımız vakalardan. Kurşunlama vakalarında önemli olan nokta özellikle olayın orijini. İşte olayın orijinini ortaya çıkarmak için de burada adli tıp hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Burada silahın atış mesafesi son derece önemli. Bununla birlikte kaç tane giriş, kaç tane çıkış deliğinin olduğu çok önemli. Yine aynı şekilde hangi atışın, hangi yaralanmanın ölüme neden olduğu çok önemli. Biz yapmış olduğumuz muayene ve inceleme ve otopsi sonucunda bunlarla ilgili rapor oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle ateş silah yaralamalarında atış mesafelerini biz yakın atış, bitişik atış ve uzak atış olmak üzere 3 bölüme ayırıyoruz. Bitişik atışında tam bitişik atış ve bitişik yakın atış, yakın atış ve uzak atışın kendine ait özellikleri var. Biz bu özellikleri mesleki bilgilerimiz ölçüsünde değerlendirerek atış mesafesinin tam bitişik mi, yakın mı, uzak atış mı olduğunu değerlendirerek rapor ediyoruz. Bu da hangi açıdan önemli? Olay intihar mıdır, cinayet midir, kaza mıdır? Bu açıdan ışık tutacak olan bir bilgidir. Tabii bu tek başına yeterli değil ama örneğin 4 metreden bir insanın kendini vurması mümkün değildir çok özel düzenek kurmazsa. 4 metreden olacak olan bir olay ya kazadır ya da cinayettir. Bu bize direkt bir fikir oluşturabilir. Bununla birlikte insan kendisini sadece tetiğe parmağının yetiştiği mesafe kadar tetiğe basarak intihar edebilir. Bu nedenle bu mesafelerin uzaklığı ve bizim bildirdiğimiz atış mesafesi özellikleri ve kanaati de burada hukuk ve adalet için son derece önemli olmaktadır. Çünkü ateş silah yaralanmalarında ölümle sonuçlandığı için, ölümle sonuçlanan olgulara biz otopsi yaptığımız için ciddi bir cezai ve hukuki sorumlulukları vardır. Bu nedenle üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan bir tanesidir. Çocuk istismarlarında nelerden şüpheleniyorsunuz hocam? Evet, ilginç konulardan bir tanesi de bu. Adli tıbbı yüzen konulardan bir tanesi de bu. Çok sık karşılaştığımız can yakıcı sorunlarımızdan biri. Çocuk istismarı ile gelen vaka zaman zaman farklı şekillerde geliyor. Burada hekimlerin bu konuda çok uyanık ve çok farkındalığı yüksek olması gerekiyor. Çocuk istismarı genellikle acile veya çocuk polikliniğine yapılan muayenelerde ortaya çıkıyor. Genellikle çocuk istismarını biz 4 ana başlıkta topluyoruz. Tabii farklı fiziksel istismar, cinsel istismar, çocuğun psikolojik istismarı ve ihmal olmak üzere. Ancak ortaya çıkarılması en kolay olan fiziksel istismar. Diğer istismar türleri daha zor ortaya çıkarılıyor. Fiziksel istismarda veya cinsel istismar veya diğer istismar türlerinde de çocuk herhangi bir şekilde muayeneye geldiği zaman özellikle ondan almış olduğumuz anemnez bizim için son derece önemli. Fiziksel istismarda zaman zaman çocuktaki farklı zamanlardaki yara iyileşmeleri, anne babanın ve çocuğun farklı hikayeler vermesi, aynı zamanda çocukta uygun olmayan yerlerdeki ekimozlar, yaralar veyahut da
derideki kızarmalar. Bununla birlikte çekilen grafilerde kemiklerdeki özellikle çeşitli bölgelerde iyileşme farklılıkları. Aynı zamanda yine yaralanmaya bağlı farklı renk değişiklikleri. Çünkü arkadaşlar yaraların iyileşme süreci vardır. Farklı renklerde olurlar. Farklı renklerde aynı zamanda bir eğer yaralanma olayı görüyorsanız demek ki sık sık istismara maruz kalıyordur. Bunlar bizim için ipucu olarak değerlendirilir. Burada hekimlerin bilgisinin bu konuda yeterli ve farkındalığı yüksek olması istismarın da ortaya çıkarılmasında son derece önemlidir. Çünkü çocuk istismarı da diğer adli vakalar gibi bildirilmesi zorunludur. İstismarın direkt bulgusu değil de şüpheli bir durum varsa hekim bunu bildirmek zorundadır adli vaka olarak. Bunun için çocuk istismarında bizim yaptığımız muayene, çocuktan aldığımız anemnez ve yakınlarının verdiği ifade ile birlikte fizik muayene bulgularında değerlendirerek istismarda olup olmadığı ile ilgili bir kanaat oluşturuyoruz. Eğer istismarla ilgili bir kanaatimiz olursa zaten bu bir adli vakadır. Adli raporumuzu tutarak vakamızı bildiriyoruz. Bu vakte kadar karşı karşıya geldiğiniz en garip çocuk istismarı hangisiydi? Evet, çok ilginç bir vaka vardı. Çocuk istismarında ve bir takım istismar olgularında hekimlerin bu konuda son derece yüksek farkındalığının ve bilgisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığım bir olay bunu daha da perçinledi arkadaşlar. Yıllar önce bir çocuk hasta yaklaşık 5 ayrı bölüme gidiyor. Çocuk hastalıklarına gidiyor, gastroenterolojiye gidiyor, ürolojiye gidiyor, yanlış hatırlamadığım kadarıyla, kardiyolojiye gidiyor. Birçok bölüme gidiyor. Ancak en son 5 ya da 6. bölüm olarak da kadın doğum polikliniğine gittiği zaman 14 yaşındaki kız çocuğun hamile olduğu anlaşılıyor. Karın ağrısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle gidiyor bu kişi. Burada en son bize geldiğinde 14 yaşındaydı kız çocuğu. Hamile olduğu anlaşıldı. Adli vaka olarak geldi. Çünkü 15 yaşını bitirmemiş olan kız ya da erkek çocuk rızası olsun ya da olmasın yapılan her türlü cinsel davranış Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak değerlendiriliyor. Biz de tabii muayenemize geldiği için adli vaka olarak geldiği için gereken muayenemizi yaptık ve hamile olan kız çocuğunu hem muayenesini yapıp hem rapor tutup ilgili yerlere de özellikle de kadın doğumla da istişare içinde olarak gereken tedavisini de önerdik. Ancak ifade ettiğim gibi çocuk istismarında hekim farkındalığının çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü bazen çocuklar her şeyi söyleyemiyor biliyorlar. Onların söylediği en ufak bir şeyden siz ipucu olarak çıkarabilirsiniz. Veya muayene bulgularını ifade ettiğim gibi muayene bulgularla da bu size dikkat çekici bir şekilde istismar bulgusunu hatırlatabilir. Bu nedenle hekim arkadaşların da bu konuda çok dikkatli olmasının istismarı engellemede çok önemli olacağını düşünüyorum. Kıymetli hocam, merak ediyoruz. Sadece bir uzvu kopmuş ve size getirilmiş bir kişide, mesela bir kol ya da bir bacak ya da bir kulak geldi. O parçanın kime ait olduğunu nasıl öğreneceksiniz hocam? Tabii ilginç bir soru. Şöyle ki bir kere o gelen kişide bir doku olduğu için elimizde ya da bir ekstremite olduğu için bunlardan alınacak örneklere bir DNA tespitini yaparız. O kişinin DNA profilini ortaya çıkarırız. Ancak bu kişinin kim olduğuna dair elimizde bir kimlik belgesi yoksa, bir yakınları yoksa tespit etmemiz gerçekten zor. Çünkü bizde bir DNA bankası yok. Ama yurt dışında gelişmiş ülkelerde, Amerika'da ve benzeri gelişmiş ülkelerde DNA bankası var. Hatta orada suçlu profille ilgili de bir DNA bankası oluşturmuşlar. Herhangi bir yerde bir suç işlendiği zaman ve oradaki bir bulguda, bir kılda, tırnakta, kanda çıkacak olan DNA profiliyle direkt suçlu profilini karşılaştırıyorlar. Ha bu suçu bu işlemiştir diyebiliyorlar. Ancak böyle bizde bir DNA bankası olmadığı için burada yakınlarının olması ve karşılaştırmalı DNA testi yaparak ancak anlayabiliriz. İşte o kişinin de uzuvuyla gelen kişinin sadece bir kol ya da bir ekstremiteyle gelen kişide de herhangi bir kolsa parmak izi veyahut da bir DNA profiliyle yakınlarını bilmek şartıyla, bulmak şartıyla karşılaştırmalı DNA yaparak tespit yapabiliriz. Ancak bunun dışında onun kime ait olduğunu bulmak bir DNA bankası olmadığı için, bir DNA profili olmadığı için daha önceden gerçekten tespit etmek çok zor. Hocam şu zamana kadar ölüm nedenini bulamadığınız bir vaka oldu mu? Tabii ki ölüm nedenini açıklayamadığımız otopsi vakaları oldu. Zaten genelde de %5 ile 10 oranında ölüm nedeninin açıklanmadığı ve negatif otopsi dediğimiz olgular oluyor. Ancak şu olmuyor. Hangi olaydan ölmediğini söyleyebiliyoruz. Negatif otopsi olsa bile. Örneğin otopsi yaptığımız zaman bir beyin kanaması olmadığı zaman bir beyin patolojisi olmadığını, kalpte bir patoloji olmadığından kalbe bağlı bir ölüm olmadığını söyleyebiliyoruz. Ancak ölüm nedenini açıklayamadığımız, herhangi bir nedenle ifade edemediğimiz, tespit edemediğimiz olgular da oluyor. Bu da dediğim gibi %5 ile 10 oranında istatistiksel bir rakamı var. En çok karşılaştığınız ölüm şekli hangisidir? Bizim yapmış olduğumuz otopsi olgularında en çok karşılaştığımız ölüm nedeni trafik kazaları. Kazalara bağlı ölüm. Kazaların vücutta yapmış olduğu gerek dolaşım, gerek solunum, gerek herhangi bir iç kanama, yoğun kanama ve buna bağlı ölüm olayları en fazla trafik kazalarını görüyoruz. Bununla birlikte ateş silah yaralanmaları, kesici delici alet yaralanmaları, intiharlar da bizim sıkça karşılaştığımız ölüm nedenleri. En fazla trafik kazalarına bağlı ölümleri görüyoruz. Türkiye'de
seri katil diyebileceğimiz bir olay oldu mu şu ana kadar? Benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'de tornavidalı katil diye 18 kişiyi öldüren bir seri katil olayı basına yansımıştı. Yine bununla birlikte bir eşcinsel seri katil diye bir olay olmuştu. Yaklaşık 13 kişiyi evine çağırıp öldürdüğünü ve hatta evin altına gömdüğünü basından izledik. Benim aklımda bildiğim 2 tanesi bunlar. Tornavidalı ölümde kişi hep aynı yöntemle özellikle yaşlıları seçerek kafasına tornavidayla çakarak ölüm gerçekleştirdiğini gördük öğrendiğimiz kadarıyla. Bu 2 tanesi benim hatırladığım seri katil diyebileceğimiz olgular. Ötenazi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, ötenazi son yıllarda da ve son günlerde konuşulmaya başladı sıkça. Ötenazi kolay ölüm, rahat ölüm anlamına geliyor. Yunanca kaynaklı bir kelime. Burada kişinin genel olarak kendi isteğiyle ölümü demek. Bu ölüm aktif ve pasif ölüm şeklinde olabiliyor. Bazen yardımlı, yardımsız ölüm olarak da sınıflandırabiliyoruz. Bizim ülkemizde ötenazi yasak. Ancak ötenazi nasıl oluyor derseniz aktif ötenazide kişi direkt sağlık çalışanı ya da bir hekim tarafından kişiye öldürücü dozda ilaç verilerek kişinin ölüm neden oluyor. Bununla tabii ki burada kişinin ötenaziyi kabul etmesi, kişinin beyanı esas oluyor. Bununla birlikte pasif ötenazi dediğimiz olayda ise yine kişinin isteğiyle gerek bulan tedaviyi vermiyorsunuz. Hayati fonksiyonları sürdürecek şekilde verdiğiniz tedaviyi kestiğiniz zaman pasif ötenaziyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ancak dediğim gibi bizim ülkemizde ötenazi yasaktır. Ancak bazı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde, Danimarka'da, Hollanda'da, Kanada'da ve benzeri ülkelerde birkaç ülkede ötenazinin uygulandığını görüyoruz. Fethi kabir çok duyuyoruz. Mezardan cenazeye çıkartma konusu. Bu nasıl bir iş, nasıl bir işlem? Biraz bahsedebilir misiniz? Fethi kabir zamanında otopsi yapılmayan cesetlerde daha sonra herhangi bir şüphe nedeniyle veyahut da bir şikayet veyahut da bir adli olgu oluşması nedeniyle cenazenin mezardan çıkartılıp tekrar incelenmesi, otopsi yapılmasıdır. Tarihte bunun örneklerini görüyoruz. Çünkü cesetler yaklaşık 5 yıla kadar tamamen iskeletleşiyorlar. 5 yıldan sonra yapılan otopsilerde sadece bazen saç örneği, kemik örneği, diş örneği görebiliyoruz. Buna örnek olarak tarihte yaşadığımız Turgut Özal'ın örneği böyle bir şeydir. Bu Fethi kabirdi. Biliyorsunuz yaklaşık 20 yıl sonra Özal'ın cenazesi tekrar çıkarıldı, mezar açıldı. Ölüm nedenine bakmak için. Yakın zamanda bildiğim kadarıyla Naim Süleymanoğlu ile ilgili böyle bir olay söz konusu olmuştu. Bir kadının kız çocuğunun Naim Bey'den olduğunu iddia etmesi üzerine bir mezhep davasıydı. Burada da DNA incelemesi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Naim Süleymanoğlu mezar açılmıştı. Peki hocam cenazeyi komple çıkartıyor musunuz yoksa belli kısımlarını mı istiyorsunuz? Yok, cenaze tamamen aynı şekilde çıkartılıyor. Olan mevcut cenazede genellikle zaten çıkarılma süresi önemli olmakla birlikte bazen cenaze hiç bozulmamış olabiliyor. Turgut Özal'ın cenazesi biliyorsunuz sabunlaşma dediğimiz olaya bağlı. Toprağın sıvı ve nemli olması itibariyle hiç bozulmamıştı. Orada örnekler alındı. Ama bazen de genel olarak da daha doğrusu cesetler tamamen bir süre sonra özellikle 5 yıl içinde tamamen kemikleşiyor. Bu sürede sadece bizim örnek olarak aldığımız saç, diş ve kemik örneklerinden DNA tespitini yapıyoruz genellikle. Bu şekilde de kişinin kimliğini ve DNA profilini ortaya çıkararak olayın aydınlatmasına yardımcı oluyoruz. Psikolojiniz bu olanlardan nasıl etkileniyor hocam? Tabii ifade ettiğim gibi adli tip travmatik bir süreç. Mutlak etkileniyorsunuz. Ama biz artık sağlık profesyoneli olarak kendi işimizi yaptığımız için mümkün olduğu kadar olayı sadece yaptığımız işle sınırlı kılıyoruz. Herhangi bir şekilde sempati kurmakla birlikte zaman zaman empati kursak da bunu en aza indirerek aşamaya çalışıyoruz. Ama ifade ettiğim gibi psikolojiyi çok olumlu etkileyen bir süreç değil. Ama biz işimizi profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Rüyanıza girecek kadar etkilendiğiniz bir durum oldu mu? Yapmış olduğum toplu otopsi, daha önce ifade etmiştim, birkaç kere rüyama girdi. Bunun dışında hatırladığım çok fazla bir şey yok ama o otopsi olayı, toplu otopsi olayı gerçekten beni etkilemişti. Nasıl adli tıp uzmanı olabiliriz? Yani sizler gibi olmak istesek ne yapmamız lazım? Adli tıp uzmanı olmak için öncelikle bir tıp fakültesini bitirmek gerekiyor. Sonuçta tıp kökenli adli tıp uzmanları. Tıp fakültesini bitirdikten sonra da TUS'ta uzmanlık sınavı dediğimiz TUS sınavına girerek adli tıp ihtisası sınavını kazanmanız gerekiyor. Adli tıp uzmanlık sınavını kazandıktan sonra hangi üniversitede kazandıysanız veyahut da uzmanlık yapacağınız yer hangisi ise gidip orada ihtisasını yaparak almış olduğunuz eğitimle bu ihtisası tamamlıyorsunuz. Bu şekilde adli tıp uzmanı olunuyor. Adli tıp uzmanı olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz var mı? Tıp fakültesi mezunu arkadaşlarımla öncelikle şunu önermek isterim. İfade ettiğimiz gibi sevdiğiniz işi yapın. Çünkü sevdiğiniz iş eğer severek yapmazsanız bir süre sonra hakikaten sıkıntı haline geliyor. Bu nedenle meslek seçiminde, uzmanlık alanı seçiminde kişinin kendi kişiliğiyle de uyumlu olması koşuluyla bunu iyi değerlendirmesinin bundan sonraki süreçte kendisi için de daha iyi ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Hocam tam burada bir soru sormak istiyorum. Adli tıp sadece otopsiden mi ibaret?
Adli tıp tabii ki sadece otopsiden ibaret değil. Bizim işimizin %5 ile 10'luk bir kısmını ancak oluşturuyor. Trafik kazaları kesin rapor için bize geliyor. Cinsel istismarlar muayene için bize geliyor. Yaş tayini gerekli rapor almak için bize geliyor. Çocuk suçlulukları bize geliyor. Çocuk istismarı, kadın yönelik olan şiddet, işkence iddiaları gibi birçok alanda normal hastalarda, vakalarda muayenemizi yapıyoruz. Yani adli tıp kafasında oluşturduğu bir gen olarak sadece otopsiden ibaret değil. Olayın otopsi boyutu bizim işimizin %5 ile 10'u demiş olsam abartmış olmam. Son olarak bizlere ne söylemek isteriz? Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ancak şunu ifade etmek isterim ki hayatta hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor. Hayatta hiçbir canlı sonsuza kadar yaşamıyor. Buna en iyi tanık olanlardan bir tanesiyiz. Adli tıp uzmanları olarak yaşarken kıymet bilelim. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle sizleri dünyanın en güzeline Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.